Merhabalar, bugün saçımızı boyuyoruz. Şöyle göstereyim diplerini. Bunu daha öncesinde siyah boyatmıştım. Tarçın bakır rengi 6-7 aylık stok yapıyorum. Dibine kadar. Özellikle 3 yıldan beri bu saçı kendim boyuyorum. Yaptığım tek hata, vazelin bile sürmedim. Ay siz görün. Tatam! Bitti, dibini sıyırıyorum şu an. Şöyle tatam! Kahvesiz olur mu? Olmaz. Kahve de tatlısız olmaz. Önemli olan başlamak zaten. Keşke bir kameramanım olsa. Anneannemin sağlık olarak rahatsızlığından herkesle aram bozulabilir. Arkadaşlarım gibi değil. Onu istiyorum ya. Yurt dışında sürünüyor olmamı seviyorum. Kendimi çok seviyorum. Çok para kaybettim. Çok güzel oldu. Alaca bereceliler. Nasıl olmuş? Saçma olmuş. Rengarenk yapmayacağım dedim. Çayımızı al. Şu an saat 2'yi geç. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vlog çekiyorum. Kalktım, kitabımı okudum, kahvemi içiyorum. Birazdan saçlarımı boyayacağız birlikte. Daha sonrasında kahvaltı edip evi temizleriz. Ondan sonra duşumuzu alıp mis gibi evde oturacağız. Bu benim ikinci vlogum. İlk vlogum günah olmaz diye ilkini çekmiştim. Şu an ikinci vlogdayız. İlk vlogda aldığım akrilik boyaları bugün kullanacağız. Benim bir küpüm var. O küpü boyayacağız birlikte. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek? Merhabalar, bugün saçımızı boyuyoruz. Saçımın normal halini size göstereyim. Boyasının akmış halini göstereyim size. 3 gündür bekliyorum ki biraz yağlansın, boya iyice tutsun. Ondan sonra güzelce bir renk olsun. Şöyle göstereyim. O kadar çok aktı ki. Şöyle göstereyim diplerini. Kendi saç rengim kahverengi ve bunu daha öncesinde siyah boyatmıştım. Çok da sevdiğim bir renk. Şu an tarçın bakır rengine boyuyoruz. Tarçın bakır. Nevakaların tarçın bakırı. Zaman zaman değişiyor. Bazen Garnier kullanıyorum, bazen palette kullanıyorum ama en iyisi palette diye düşünüyorum. Şimdi elimde bu kalmış. Son 2 boyam. Şöyle bir kabımız var. Şöyle bir eldivenimiz var. Palette'den kalan şöyle bir saç maskemiz var. Palette'nin oksidasyon kremi var. Bunu bu şekilde döküp karıştıracağız. Boyayı yapmak için aslında şöyle bir giysi aldım kendime. Şu şekilde takılıyor ama böyle yaptığımızda hareketi kısıtladığı için ben çok rahat edemiyorum. O yüzden bugün bununla yapacağız. Umarım dökmeyiz. Zaten çok döktüğüm söylenemez. Beyaz tişört giydiğimi de biliyorum. Hiçbir şekilde boya olmadığını da biliyorum. Ve kenara koyalım. Hemen başlayalım. Bakar mısınız rengine? Boyanın kodunu, numarasını merak edenler olursa diye söyleyeyim. 844 arkadaşlar. Palette de 777, Garnier'de de 844 gibi hatırlıyorum. Emin değilim. Palette favorim ama şu an her yerde bulamıyorum. O yüzden yurt dışında yaşadığım için de buraya gelirken 6-7 aylık stok yapıyorum. Öyle geliyorum. Diğer türlüsü zor. Çünkü burada insanlar kapalı oldukları için temel renkler var. Yani siyah var, sarı var. Aradaki tonlar asla bulamıyorum. Yok. Gün ışığında kaçırmak istemedim. Sizlere böyle güzel bir boya videosu çekmek istiyorum aslında ama bakalım nasıl yapacağız. Evdeki malzemelerle de yapabilirsiniz. Bir kase alabilirsiniz. Kaseye koyabilirsiniz. Normal kaşıkla bile olur yani. Ben kaşıktan çok fayda sağlıyorum. Bunu şöyle kıvıra kıvıra dibine kadar sıyırıyorum boyayı. Oksidasyon kremimizi de koyalım. Bu da Nevakaların oksidasyon kremi. Elimde bir sürü krem var. Gramajlar aynı olduğu için pek de fark edeceğini düşünmüyorum. Artık eksperi olduk bu işin. Neredeyse her ay saçımı boyuyorum. Ya uzun zamandır da kuaföre gitmiyorum. Kendim bildim bileli. Özellikle 3 yıldan beri bu saçı kendim boyuyorum. Bir kere kuaföre gitmedim. Yaptığım tek hata, hatta hata mı denir bilinmez ama yaptığım tek şey her seferinde dip boyası yapmıyor olmam. Sürekli komple boyuyorum arkadaşlar. Yani çünkü saç aktığında öyle bir değişiyor ki rengi. Her seferinde farklı renk çıkıyor olması benim de aslında can sıkkınlığımı gideriyor. Yani çok sıkılan bir insanım. O yüzden farklı renkleri deniyorum habire. Şöyle bir rengi oldu. Bakar mısınız? Hemen şöyle bir fırçamız var. İlk önce dipten boyayarak başlıyoruz. Tabii eldivenleri de geçirelim. Şuraya kaşık yardımıyla bırakıyorum. Çünkü en önemlisi burası.
Buraya bolca koyuyorum. Öyle bir dibim gelmiş ki fırça yardımıyla da yapabilirsiniz. Fırça da kolaylık sağlıyor. Şu şekilde. Fırçanın ben genel olarak şu kısmını kullanıyorum. Çünkü saçı ayırmada büyük kolaylık sağlıyor. O kadar kolay ki. Kaşığa da gerek yok. Şöyle ellerinizle alıp bu şekilde gelişi güzel yapabilirsiniz. Çok kafaya takılacak bir mevzu değil boya. Yani boya değiyor mu? Değiyor. O kadar çok yakışıyor ki bu renk bana. 3 yıldır vazgeçemedim. Vazelin bile sürmedim. Çünkü gerçekten boyaları çıkartabiliyorum. Ertesi gün boya yapmış gibi durmuyor saçım. Değdiği anda çıkartırsak eğer boyayı bir problem olmaz diye düşünüyorum. Önemli yerleri şöyle fırçayla yapabilirsiniz. Sonra gelelim diğer tarafa. Yani ortadan ikiye ayırıyoruz. Yaptığımız bölmeyi de şöyle bir boyaya buluyoruz. Ondan sonra bu tarafa başlıyoruz arkadaşlar. Küpemi neden çıkarmadığım hakkında bir fikrim yok. Uydurmasyon bir saç boyası yapıyoruz. Öyle bir zor bir tarafı da yok. Sadece arkayı görmüyorum. Arkada yardıma ihtiyacım oluyor ama her seferinde de kendim yaptım. Yaptıktan sonra da boya eşitsizliği bazen oluyor açıkçası. Çok arttıktan sonra eğer boya yapıyorsam renk eşitsizlikleri oluyor ama çok da fark etmiyor. Bana kolay geliyor açıkçası. Benim ay burcum yengeç arkadaşlar. Benim elimden her iş gelir. Buralar dediğim gibi çok önemli. Çünkü ben iş yerinde saçlarımı da topluyorum bazen. Topladığımız zaman buralar ortaya çıkıyor. Şu an fırçaya ihtiyacım var. Ben niye böyle? Aynada kendimi göremiyorum. Bu tarafa döneceğim diye ama aynada görmek gerekiyor. O yüzden mazur görün. Kulağımızı çekelim. Şöyle. Önce dipleri yapıyoruz. Sonra şurayı alıyoruz. Çünkü şuraları boyadık, tamam mı? Şuraya şöyle koyuyoruz. Zaten görmediğim için bari siz görün. Şimdi kalan boyayı da boyayı göstereyim size. Şu kadar boya kaldı. Bunu da uçlarına yedireceğiz. Ben profesyonel biri değilim. Kendimce, kendi saçımı boyama profesörüyüm. O yüzden çok fazla tavsiye almayabilirsiniz benden. Hatta bunu kuaförler izlerse diye söylüyorum. Bana saldırmayın. Ben her işini kendi halletmeye çalışan, kaşlarını kendi alan, ojesini kendi süren bir insanım. Boyanın her yere değdiğinden emin olduktan sonra ne yapıyoruz? Eldivenleri çıkarıyoruz. Sıra kaş boyamaya geliyor. Şöyle 2 tane kulak çubuğu alıp kaşlarımızı boyuyoruz. Böyle yedire yedire dıştan içe doğru bir seferinde hallediyoruz. Bu kadar basit. Bir de diğer tarafa yapıp şu kısımları temizleyeceğiz. Kaş çok önemli arkadaşlar. Kaş uyumlu olmadığında istediğiniz kadar saçınızı boyayın. Yüzün en güzel yeri gözdür. Gözü de güzel gösteren kaştır.
işlemimiz bu kadar. Saçımıza da kaymasın diye şöyle bir toka takacağım. Herhangi bir yerden. Evet, şu şekilde tutacağını düşünüyorum. Şimdi 45 dakika boyunca bekleyeceğiz. Ondan sonra saçımızdaki boyayı akıtacağız. Bu tatam. Ben evi temizledim, duşumu aldım. Şimdi çamaşırlarımı makineden çıktım. Onları asıp kahvaltımı edeceğim. Ayakkabılarımı da yıkadım. Bu filenin içine koyuyorum. Kullandığım tabanlıkları da koyuyorum. Ondan sonra yarım saatte 40 derece olacak şekilde yıkıyorum. Bakar mısınız? Bembeyaz olmuş. Bembeyaz. Tata! Saçım kendine geldi. Şimdi tarayacağım. Ondan sonra kurutup düzleştirip sizlere göstereceğim. Eczaneden aldığım saç kremi var. Saç maskesi daha doğrusu. Saçımı kolay tarayabilmek için. Şu şekilde göstereyim. Zaten bitti. Dibini sıyırıyorum şu an. Sadece şöyle uçlarına yedirerek, özellikle boyadan sonra. Zaten duşta krem kullanıyorum ama ekstra bakım gerektiriyor arkadaşlar. Çünkü ayda bir boya yapıyorum. Ve tüm saçıma. Sadece dip olsa bu kadar zarar görmezdi diye düşünüyorum. De karşılama hostesi olduğum için de sürekli saçımı yapıyor olmam gerekiyor. Bu yüzden de saçlarım çok iflas ettiler yani. İflas edecek seviyeye geldiler. O yüzden bir 2-3 haftadır saçlarıma ısıl işlem uygulamıyorum. Hemen kurutup geliyorum. Gerçekten enerjim öyle bir düştü ki. Önce bir kahvaltı edelim. Ondan sonra saçımıza bakarız. Bakın. Şöyle bir kahvaltı hazırladım kendime. Peynir, salatalık, havuç, yumurta ve kuruttuğum ekmeklerimle. Hemen kahvaltımızı edip dinlenmeye geçeceğiz. İşte benim stilim izlerim biraz. Ondan sonra bakalım neler yapıyoruz. Ve biriken çöplerimizi atma vakti gerçekten. Hadi bakalım. Arkadaşım markete gitmişken benim de ufak siparişlerim vardı. Ufak derken ben tuvalet kağıdı ve peçete. Neyse ki geldik. Tatam. Bakar mısınız saçlarıma? Çok güzel oldular. Bakın. Havası değişiyor hemen ya. Gerçekten bravo, ellerine sağlık. Evet, artık küp boyamaya başlayabiliriz. Geçen hafta boyayacaktım ama maalesef zamanım yetmedi. Şimdi bir 2 saatim var. Ondan sonra da mışıl uyumayı düşünüyorum. Yarınki kıyafetlerimi ütüleyip. Ondan sonra şöyle başlayalım. Akrilik boyalarımı geçenki vlogdan biliyorsunuz. Sulu boyam var. Keçeli kalemlerim var. Ondan sonra şöyle bir boya kalemlerim var. Normal kalemlerim var. Bildiğiniz 2B resim kalemleri. Bunlarla bir çizim yapıp ondan sonra bir şeyler yapabilirim. Veya komple beyaza boyayıp
Sonra üzerine renkli desenler çizebilirim. Hiç belli olmaz. Yol bakalım neyi gösterecek. Haydi başlayalım. Bilin bakalım nereye gidiyorum. Şimdi oturdum, akrilik boyama yapacağım ya. Kahvesiz olur mu? Olmaz. Kahvede tatlısız olmaz. Hadi o zaman gidelim tatlı almaya. Hello, how are you? Can I have molten caramel? Yeah. Thank you. Şimdi hepsi bitmiş. Tam kapatmaya yakın burası. Yetiştik neredeyse. Yes, only one. Ya 2 saat önce kilomdan dolayı şikayet ediyordum halama. Tatlıyı aldım geldim sanki hiç kilo problemi olmayan bir kızmışım gibi. Komik ya gerçekten. Yaptıklarım çok komik. Gündüz okey. Yaptığım kahvaltı çok sağlıklı ama gelin görün ki akşamları böyle düşüyorum. O tuzağa düşüyorum. O duygusal açlığımı doldurmaya çalışıyorum aslında ben. Psikolojik olarak hiç konuşmak istemiyorum şu an. Sulu boyayla mı yapsam, akrilikle mi yapsam bilemiyorum. Artık nasıl gelişirse öyle devam edeceğim. Akrilik beyazla başlayayım, komple beyaz boyayayım. Ondan sonra yeşil kırmızı bir şeyler yaparız artık. Yeşil kırmızı derken Kuveyt'e bayağı alışmışsın Serpil. Önce bir kahvemizi içelim. Değil mi? Kendimize gidelim. Oh, mis. Şöyle bir molten karamel tarifini istiyorum, vermiyorlar. Öyle bir tatlı. Ne zamandır da yemiyordum valla. Güzel öyle. Şu an renk dönemindeyim. O yüzden mazur görün. Her akşam çikolataları götürüyorum. Bu akşam yemesem olmaz. Duramıyorum ya. Nasıl yapacağız ya? Fırçamızı buradan alalım. Fırçamız da çok küçükmüş. Nasıl başlayacağız ya? Başlamak çok zor işte arkadaşlar yani. Şimdi gel de başla. Nasıl başlayacağız? Önemli olan başlamak Serpil. Başlarsan gerisi gelir. Başarı başarısızlıktan doğar. Başarısız da olsan oradan kalkacağım. Overthink zamanı. Paletim yok. Bunu döksem ne olur? Hepsinden 30'ar milim var. Bakalım olacak mı? Bismillah. İlk başlayalım. Wow, bakar mısınız? Rengi çok güzel. Ben zaten beyazı çok seviyorum. Bizim evimize de en çok yakışacak beyaz. Çok iyi. Ufacık bir parça bile yetecek galiba bu. Bakar mısınız? Eskitme yöntemleriyle veya bir gazete küpürüyle şöyle bastıra bastıra çok güzel şekiller veriyorlar. Ama ben böyle modern olsun istiyorum. O yüzden eski görünsün istemiyorum. Çok renkli de olsun istemiyorum. Böyle siyah, beyaz, altın renginde olabilir. Böyle yapışkanlı stickerlar da bulabilirim aslında altın renginde. Video çekiyorum ya, çok da düşünemiyorum o yüzden şimdi. Güzel de görünsün istiyorum. O yüzden size göre yapıyorum. Yoksa bunu ben kendime çevirirdim biliyorsunuz yani. Keşke bir kameramanım olsa. Nereye gidersem gideyim peşimde dolaşsa böyle. Bugün vlog çekerken o kadar çok yoruldum ki size anlatamam. Benim 3 saatte halledeceğim şeyi 6 saatte falan hallettim bugün. Yani 1'de uyanıp saat 6 gibi kahvaltı ediyor olmam bunun kanıtı. Saçımızı boyadık, evi temizledik, kahvaltımızı ettik. Bu arada bugün anneler günü. Saat 2.30'da verdiğim çiçek siparişi daha yeni ulaştı. Saat 10, bir saat önce falan ulaştı. Anneannemin sağlık olarak rahatsızlığından dolayı bizimkilerin hiç modu yok. Benim de öyle. Ancak kendime geliyorum. Zaten sosyal medyada da aktif değildim. Annemin de yüzü şöyle bir gülsün istedim açıkçası. Çiçek yolladım ama kendisi memlekette olduğu için ve memlekette çiçekçi dükkanı çok az olduğu için ve hepsi yoğun olduğu için maalesef bir tane yer bulabildim. 5-6 saat uğraşıp evin adresini de zor buldum zaten. Annemin yüzünü geç güldürdüm ama eninde sonunda güldü yani. Papatya söyledim ona. Her zorlukta ayakta kalan, her zorlukta narin kalan, sessizce. Bu gücünü herkes görmez ama gerçekten çok güçlüdür. Annemi de papatyalara benzetiyorum. O yüzden kendisine papatya söyledim. Normalde gül alırdım. Çocukluğumdan beri şeydim yani, severim. Etrafındaki insanları mutlu etmeyi, özellikle annemi. Çocukken ranzada yatarken ranzanın üstüne çıkar annemi çağırırdım. Gül yapraklarını koyardım bir kaba. Annem geldiğinde kafasından aşağı dökerdim. Çok seviyorum kendisini. Vallahi annem ya, vallahi canım benim. Bir tek.
Bir tek o var. Gerçekten bir tek o var. Yani mecazi anlamayın. Gerçekten bir tek o var. Herkesle aram bozulabilir ama annemle aramın bozulmasına asla katlanamam. Önceden çok anne kız kavgaları yapardık ama şimdi bizi o aramızdaki bağ birleştiriyor. Ne kadar kızarsam kızayım arıyorum. Ne kadar küsersem küseyim diğerleri gibi değil, kardeşlerim gibi değil, babam gibi değil, arkadaşlarım gibi değil. Küstüğümde geri çekilirim normalde. Hiç yazmam. Ama annem de kızsam da küssem de onu istiyorum ya. Valla. Onlar iyi ki varlar. Şu anda da zaten yurt dışında sürünüyor olmamın sebebi, ciddi anlamda sürünüyor olmamın sebebi, yaptığım hataların sebebi, bu üzerimde hissettiğim sorumluluk. Yani ailemi gerçekten el üstünde tutup çok güzel yerlerde yaşamalarını istiyorum. Bütün olanaklara sahip olmalarını istiyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum açıkçası. Üzerimde bir sorumluluk var. O sorumluluk insanı gerçekten rahat hissettirmiyor. O yüzden de böyle sanatsal aktivitelere başvuruyorum. Yani benim enerjim dengeli olmam gerekiyor. Ve bu yüzden de sanatımla konuşmam gerekiyor. Bakın. Tek katta güzel oldu. Ben beğendim. Şöyle bir beyaz yapalım da ondan sonra bakacağız. Hiç kafamda bir şey yok ama olacak olacak. Ben sevdim bu işi. Wow, bakar mısınız? Şimdi ben bunu nasıl tutacağım? İyi oluyor abi. Müthiş müthiş. Yani ben bu hayatı seviyorum ya. Kendimi çok seviyorum. Kendime iyi gelecek her şeyi yaparım. Güzel güzel. Hadi be Serpil. Yaparsın. Bir kat daha geçmem gerekiyor buna benim. Çok merak ediyorum gerçekten. Ne yapacağım? Sonucunda böyle bu masaya koyup bunu sergiliyor olmak bile çok hoş. İnsan eserleriyle gurur duyuyor. Bakın duvarda benim çizdiğim resimler var. Tamam, duvar rengine uyumlu değil. Çerçevesi de yok ama baktıkça onu çizerken neyi hissediyorum? O motivasyonu sağlıyor gerçekten. Seviyorum ya. Sanatı seviyorum. Burcum terazi benim. Ve 5. evde. Benim hayat amacım da harita bana diyor ki hobilerinle ilgilen. Hobilerinle kendini gerçekleştir. Sevdiğin işi yap. 5. ev konularında çok şanslıyım. Yani 5. ev konuları aşk, çocuk, hobiler, şans oyunları. Ama bazı transitler beni öyle vurdu ki zamanında çok para kaybettim. Hala da onun ceremesini çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Öderiz, sağlıklıyız. Psikolojimizi de böyle sanatsal aktivitelerle yerinde tutarsak. Oh. Ay çok güzel oluyor. Wow, nasıl oldu? Çok güzel oldu. Şimdi buna 2 kat beyaz yapacağım ki şu ara ara alaca beyeceliler görünmesin babamın deyişiyle. Ben 2. katı attım, hatta 3. katı da attım. Şimdi kurumasını bekliyorum. Renklerle renk cümbüşü yapacağız. Güzel bir modern bir şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Bakar mısınız? Şöyle bir sarı yaptım. Nasıl olmuş? Saçma olmuş. Tata. Ben kendimi o kadar kaptırdım ki bakar mısınız? Rengarenk yapmayacağım dedim ve ben. Bunu modernleştirmem gerekiyor. Yani bir tık siyahlık katmak istiyorum. Şuralara, şuralara. Bir de şu dip kısmına. Tata. Elimdeki altı boyayla yapabileceğim en iyi vazoyu yaptım arkadaşlar. Şimdi buna çiçek almak gerekir. Şurasını bir de dibini siyah yaptım. Çok daha güzel oldu bence. Şimdilik burada son veriyoruz. Ya Allah'ım çok mutlu oldum vallahi gerçekten. Çok hoşuma gitti, bakar mısınız? Şöyle. Ben beğendim. Güzel oldu. Tatam. Yakıştı bence, ne diyorsunuz? Şimdi geldik mutfağa, gün bitmiyor arkadaşlar maalesef. Şimdi yapacağımız tek şey var, o da yarının yemeğini hazırlamak. Bakar mısınız? Bunu hazırlayıp yarınki kıyafetlerimi de ütüleyip artık uyumak istiyorum. Yarın sabahçılığa başlıyorum. O yüzden bu gece zor uyuyacağız. Çünkü dün akşamcıydım. Yarının yemeği de hazır olduğuna göre hemen kaldırıp dolaba koyuyoruz. Ve çayımızı aldık. Odamıza geldik sonunda.
Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çayımı içip mışıl mışıl uyumayı düşünüyorum. Şu an saat 2'yi geçti. Saat 5'te uyanmam gerekiyor. Bakalım nasıl mümkün olabilir. Mümkün kılacağız. O zaman iyi geceler diliyorum. Bir sonraki vloglarımda görüşmek üzere.